Merhabalar. Anime Kazan'ın yeni bölümüne hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Yine bir film cuması podcast bölümüyle karşınızdayım. Karşınızda olmak için çabalıyorum. Bu haftaki bölümün konusu filmi Pierrot Le Fou. Tam telaffuzundan emin değilim ama Türkçe isim olarak Çılgın Pierrot. Yönetmen Jean-Luc Godard'a ait 1965 yapımı bir film, bir yeni dalga filmi. Şöyle başlamak gerekirse Fransız yeni dalga filmleri hiçbir zaman favorim olmamıştır. Yani akım içinde yer alan yönetmenlerin o biçim bozucu yöntemleriyle ürettikleri filmleri izlemek bir yönüyle hep yorucu olmuştur benim için. Yani yalan söylemeyeceğim. Kişisel sinema zevkim çerçevesinde amatör oyuncu kullanımını ve akışı bozan kurgu ve açı tercihlerini sevmiyorum. Ya benim açımdan içeriksel, öyküsel özgünlük her zaman biçimsel özgünlükten önce gelir. Şöyle de söylenebilir. Ya benim için öyküyü nasıl anlattığın değil, ne anlattığın önemlidir. Ve o sebeple sanırım Fransız yeni dalga hiçbir zaman benim favorim olmayacak. Ya bu film özelinde de benzer yorucu özellikler tekrar karşıma çıkıyor. Yani bunları tekrardan görmüş oldum. Yine ve yeniden diyelim. Yani yine amatör oyuncular, yine atlamalı sahneyi bozan kurgu teknikleri ve yine öyküsel tutarsızlıklar. Ama filmden tamamen nefret ettiğimi de söyleyemiyorum. Ya karakterlerin dördüncü duvarı yıkıp doğrudan seyirciye konuştuğu kısımlar ya çok etkileyiciydi. Yani o kısımları çok etkileyici buldum. Ya bana göre filmin yaptığı en güzel şeydi. Aslında Fransız yeni dalga gibi akımlara çok girip de buralara sataşmak istemiyorum. Çünkü bu ve benzeri Avrupa kökenli akımlar bir noktada sinemanın kutsalları olmuş gibiler. Yani böyle bir konumları var. Adeta bu akımların ve akımlara dahil edilen yönetmenlerin yaptıkları her şey mükemmelmiş gibi bir algı var. Ya da en azından bana hissettirilen hep bu oldu. Mesela yine elbette bence bu film bir Hollywood polisiye aksiyon filminin ucuz yollu bir Avrupa sürümü ki zaten yeni dalga yönetmenlerinin film dilinin gelişiminde bolca izledikleri Hollywood tür filmlerinin etkisi büyük. Ya Vietnam Savaşı gibi dönemin politik konularına yaptığı göndermeleri bir kenara bırakırsak bu yapım bence kötü bir tür filmi örneği. Ya biçim olarak çok zayıf ve bu zayıflığını da karakterlerinin güçlü ve zorlayıcı ya da başka bir deyişle zorlama diyalogları ve monologları ile kapatmaya çalışıyor. Bence bu filmler görsel olarak zayıf ama sözsel olarak güçlü filmler. Lakin sinema her zaman öncelikli olarak görsel bir sanattır. Vietnam Savaşı demişken Avrupa sanat sineması hakkında sevmediğim bir şey daha hatırladım. Evet, Hollywood gibi birinci sinema, popüler sinema dediğimiz sinemalar temelde etliye sütlüye bulaşmayan eğlence filmleridir ve hemen hemen hiçbir politik çabaları yoktur. Aslında böyle söylemek doğru olmayabilir. Yani bu tam olarak doğru sayılmaz. Temel politik çabaları mevcut düzeni korumaktır. Ve bu sebeple de düşündürmekten çok eğlendirmeye, duygulara hitap etmeye öncelik verirler. Yani popüler sinema seyirciye bir kurtuluş sunma çabasında değildir kısacası. Diğer yandan üçüncü sinema olarak alınan politik ya da devrimci sinema ise toplumsal meselelere eğilir ve seyirciyi bir değişime çağırır. Devrimci sinema duygudan çok düşünceye önem verir. İzleyeni düşünmeye ve sorgulamaya itmeye çabalar. Devrimci sinema temelde değişimi amaçlar. Kısacası hem popüler sinema hem de politik sinema amacında nettir. Ve bu sebeple de bu iki ucu da severim. Ama Avrupa sanat sinemasına baktığımızda ne tam olarak eğlencelidir ne de tam olarak politiktir. Sanat sineması benim açımdan şöyle söyleyebiliriz. Çorbaya düşen sinek gibidir. Ama sadece tek bir sinek. Yani sineği görmezden gelip çorbayı içmeye devam da edebilirsin. Ya da o çorbayı döküp yenisini de doldurabilirsin ama hadi dürüst olalım. Ya herkesin de bir sinek için koca kaseyi boşaltacağına güvenemeyiz. Ya belki biraz midemiz bulanır ama sıcacık çorbamızı içmeye de devam ederiz. Çünkü kaseyi boşaltıp yeni bir çorba doldurmak bir tane sineği görmezden gelmekten daha fazla enerji tüketecektir. Tüketir de. Ya bu sebeple de genelde sineği görmezden gelmek seçilen yoldur. O yüzden ya bize çorbayı döktür ya da bırak zevkle karnımızı doyuralım, keyif alalım. Yani öteki türlü sadece kendi vicdanını kandırıp
Ben bir şeyler yapmaya çalıştım demekten fazlası değil. Toparlamam gerekirse bence Avrupa sanat sineması adı üstünde sinemayı sadece sanat yapmak için yapan bir gelenek. Ama benim için kıymetli olan toplum için yapılan sanattır. Ya biliyorum bu çok klişe bir tartışma ama sanat toplum içindir diyorum. Düşündürecekse de, eğlendirecekse de toplum için, topluma yönelik olmalı. Ya bunca laf söyledim ama bence Çılgın Pierrot'a bir bakın derim. Siz neler düşünüyorsunuz? Açıkçası merak ediyorum. Bununla ilgili geri dönüşleriniz olursa da okumak, dinlemek isterim. Kısacası bir bölümün daha sonuna geldik. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.